Bugün Annabelle'i inceleyeceğiz. İddialara göre Annabelle bir dünya turnesine çıktı ve turnede kayboldu. Arkadaşlar ben de lanetli bebeklerimi arkaya dizdim, şöyle görüyorsunuzdur. Şu bebek son zamanlarda aldığım bebek, en son bebeğimiz ve gerçekten bunun şeytani bir bebek olduğunu düşünüyoruz. Daha önce bebekle ilgili çektiğim videoları izlemediyseniz mutlaka gidin ve izleyin. Yan tarafındaki bebeğimiz Diane. Oldlar yani Goldlar onu çok iyi tanır. Bu taraftaki de Dawn. Biraz boynu bükük duruyor Dawn ama olsun. Annabelle'den bahsedeceğiz de belki onlar da bize tepki verir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu Annabelle'in olayı ne? Şu anda bütün interneti ve sosyal medyayı ele geçirmiş durumda. Birincisi Annabelle'in dünya turu, ikincisi de kaybolmuş olması. Dünya üzerindeki lanetli bebekler içinde en popüler olanıdır Annabelle. Hakkında kitaplar yazılmış, filmler ve belgeseller çekilmiştir. Aynı zamanda benim de kanalımdaki ilk korku videosu, o yüzden çok özeldir. Annabelle seni seviyoruz. Şimdi bilmeyenler için size kısaca Annabelle'in hikayesini anlatacağım arkadaşlar. Zaten kanalda çok detaylı bir videom var bununla ilgili ama biraz eski, o yüzden çok hızlı böyle üstünden geçelim istedim. Annabelle'in hikayesini biliyorsanız arkadaşlar şu aşağıda yazan dakikaya tıklayarak Annabelle'in dünya turu ve kaybolmasıyla ilgili olayları direkt olarak atlayabilirsiniz. Olay 1970'li yıllarda geçer. Bir kadın Donna adındaki kızının 20. yaş doğum günü için ikinci el dükkanından bez bir bebek satın alır. Annabelle bu filmlerde gördüğümüz gibi porselen bir bebek değildir. Aslında bez bir bebektir ve Raggedy Ann serisindendir. Bu bebek eve girdikten sonra Donna ve ev arkadaşı Angie korkunç şeylere tanık olmaya başlarlar. Bez bebek ev içinde sürekli yer değiştirir. Mesela evden çıkarken bebeği bir odada bırakırlar, döndüklerinde ise salondadır. Aynı zamanda kızlar bir süre sonra evlerinde "Miss mi?" yani "Beni özledin mi?" ve "Help me?" yani "Bana yardım et" yazan parşömen benzeri kağıtlar bulmaya başlarlar. Ama işin ilginç olan kısmı kızların evlerinde bu tarzda bir kağıt hiç yoktur ve asla olmamıştır. Ayrıca kızlar garip rüyalar görürler ve uyku felci geçirirler. İlerleyen zamanlarda ise Angie'nin erkek arkadaşı evde bir gün yalnızken, kızların evinde yalnızken görünmeyen bir varlık tarafından saldırıya uğrar ve akabinde de vücudunun bazı kısımlarında nereden geldiğini anlayamadığı çizik tarzında yaralar belirir. Sanki görünmeyen bir güç pençeleriyle onu tamamen çizmiştir. Kızlar bu olaylar üzerine bir medyum çağırmaya karar verir. Bu medyum ise evde bir seans düzenler ve evde zamanında Annabelle isimli 5 yaşında bir kızın öldüğünü ve onun ruhunun bebeğe bağlandığını söyler. Kızların içi burkulur ve bebeğin onlarla birlikte kalmasını isterler. Çok üzücü değil mi? Ama gerçek öyle değildir. Bu medyum seansından sonra olaylar ve kızların evde yaşadığı korkunç şeyler gitgide artmaya başlar. Kızlar ne yapacaklarını bilemez ve bu olaylarla nasıl baş edeceklerini çözemez. Donna ve Angie, ünlü iblis bilimciler Ed ve Lorraine Warren çiftinden yardım isterler. Ed ve Lorraine Warren'ın yaptığı seans esnasında bu oyuncak bebeğin çok güçlü ve şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiği öğrenilir. Ve küçük Annabelle de ne yazık ki onun ilk kurbanlarındandır. Bu yüzden bebeğe Annabelle ismi verilir. İsmin orijinali ise Annabelle Higgins'tir ve çok tatlı bir kızdır kendisi. Ed ve Lorraine Warren çifti ise bu bebekle normal bir insanın baş edemeyeceğini öngördükleri için bebeği kendi özel müzelerine götürürler. Ve orada kimsenin ulaşamaması için cam bir fanusun içinde tutarlar. Don't ever touch anything, and if you do, let me know. This is the worst thing in here. That doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm a lot of people. Ancak Ed ve Lorraine Warren çifti öldükten sonra damatları işi devralır ve onu geçtiğimiz günlerde turneye çıkaracağını söyler. Olay kısaca budur arkadaşlar. The Conjuring serisinde, korku seansı serisinde Annabelle bebeği zaten kullanıldı. O evrende geçen hikayelerde Annabelle karşımıza çıkıyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz haftalarda Annabelle'in turneye çıkacağıyla ilgili çeşitli haberler ve postlar yayılmaya başladı. Sevgili Lorraine Warren'ın yerinden bile oynatmayın dediği bebek dünya turuna çıkıyor yani. Arkadaşlar, öncelikle şu yanlışı düzeltelim. Bu bir dünya turu değil. Yani dünya turu olarak geçiyor ama evet ilk etapta
bir national tour, yani yerel bir tur olarak planlanmış. Amerika'da çeşitli yerlerde hani Annabelle'in sergilenmesi ve çeşitli atraksiyonlar olacakmış. Warrens Convention isimli sitede arkadaşlar tur tarihleri varmış. İsterseniz şöyle hızlıca beraber bakalım. Seekers of the Supernatural. Okey, tamamdır. Ed ve Lorraine Warren'ın mirasını devam ettiren bir tur olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Temmuz'da anladığım kadarıyla Baltimore'da, Gettysburg'da gösterimi olacak. Birkaç tane farklı tarihte herhalde. Ondan sonra ise arkadaşlar Illinois Rock Island'ta olacak. Bu arada bu düştü demin, sarsıldı, o yüzden onu oradan şey yaptım, kaldırdım. Hatta bu son gösteride şöyle bir şey duydum. Bu Warren Müzesi'nde sadece tabii ki Annabelle bebeği yok. Bir sürü farklı lanetli obje ve bebek bulunuyor. 16 tane daha bebek varmış ve bu son gösteriye diğer lanetli eşyalar da katılacak. Size birazdan bu turda Annabelle'i taşıyan kişinin bir röportajını izleteceğim arkadaşlar. Yani röportajından ufak kısımlar göstereceğim. Annabelle'in yanında görevliler var. Tabii ki onu hani götürüp getiren vesaire. Artı bir de rahip varmış yanlarında. Gittikleri her yere rahip de geliyormuş. Ve rahip arkadaşlar her seferinde Annabelle'i o bulunduğu fanus gibi o kutudan çıkartırken ve oraya geri koyarken mutlaka kutsuyormuş ve çeşitli ayetler okuyormuş. Her türlü ortamda bu rahip de görev alıyormuş. Şimdi turun ilk başında bunlar New Orleans'a gittiler. Annabelle New Orleans'a gittikten hemen sonra orada bulunan bir çok eski, yani bundan 1700-1800 yıllarda inşa edilmiş büyük bir plantation olarak geçen bir yerde yangın çıkıyor arkadaşlar ve yangın haberleri inanılmaz hızlı derecede yayılıyor. Hatta söylentiye göre itfaiyeciler önce bu yangını söndürüyorlar. Ondan sonra nereden çıktığını anlamadıkları bir şekilde yangın tekrardan başlıyor ve tekrardan söndürülüyor. Ve direkt olarak Annabelle'in New Orleans'a gittiği dönemlerle denk geldiği için insanların kafasında böyle bayağı bir soru oluştu. İlk olay buydu Annabelle'in oradaki vukuatlarıyla ilgili diyeyim. Sadece bu kadar da değil. Aynı zamanda yine aynı tarihlerde Maria Lava isimli bir kadının evinde de bir yangın çıkmış. Maria Lava 1800'lü yıllarda yaşamış çok ünlü bir voodoo büyücüsü. Çok tanınan bir kişi. Aynı zamanda bir şifacı olarak da anılıyor. Ve ebe olarak da zamanında pek çok kadına, pek çok kişiye yardımcı olduğu biliniyor arkadaşlar. Bu da böyle bir soru işareti bence, yani bilmiyorum. İlginç bir olay daha, tur esnasında, yani Annabelle'in transferi esnasında başka bir voodoo lady, yani voodoo büyüsüyle ilgilenen kişi diyelim, Annabelle'in tur arabasına yaklaşıp garip bir seans yapmış. Biraz önce izlediğiniz görevlilerin çektiği bir videoydu arkadaşlar. Annabelle'in oradan gitmesini falan istiyor. Ayrıca bir olay daha var. Not aldım. Şöyle notlarıma bakıyorum. Annabelle'in transfer edildiği gün, yani New Orleans'tan çıktıkları gün olması lazım. New Orleans'ta hapishaneden 10 kişi kaçmış, firar etmiş. Yani nerede oldukları bilinmiyor. Bu kadar da değil. Hatta birkaç gün önce 3 kişinin daha kaçtığı rapor edilmiş ve yetkililere bildirilmiş. Yani şu anda kaçan mahkum sayısı 13 olmuş arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu 3 olayın direkt olarak Annabelle'le alakası var mı yok mu bilmiyorum tabii ki. Hani büyük ihtimalle yoktur belki ama Annabelle'in tam olarak oraya gittiği ve orada olduğu zamanlarda böyle bir şey olmasa hani gerçekten insanların kafalarını karıştırdı. They took her to New Orleans, and why does the plantation house from 1859 burn down after? People have noticed that wherever she goes, disaster strikes. So that cursed dog was not supposed to be moved, not supposed to be taken out the box. Supposed to just leave her alone. Arkadaşlar YouTuber Kelsey Davis, bir YouTuber, Annabelle'in bu taşıması esnasında görev alan kişiyi tanıyormuş ve onunla böyle ufak bir röportaj gerçekleştirdi. Şimdi o röportajdan ben size böyle kısa bölümler izleteceğim. And we bring Annabelle on the road. By doing this is still keeping Ed and Lorraine's legacy alive, and we're still telling the stories about these items to those that can't come up to the Northeast. We're taking Annabelle to them in their own state. We teach them about devils and demons. Gördüğünüz gibi adam, Dan isimli bu adam herhangi bir problem olmadığını belirtti. Ed and Lorraine did. Ed and Lorraine did this in the past. They brought these items outside the museum, and they did the same thing that we're doing. We did it when Lorraine was alive. We had evenings with Annabelle here in Connecticut. Brought Annabelle to a restaurant and doing the same thing. Bu adam aynı zamanda Ed ve Lorraine Warren'ın da, yani Lorraine Warren'ın özellikle anladığım kadarıyla dönem dönem Annabelle'i çıkartıp gezdirdiğinden, yani böyle turlara ya bazı programlara götürdüğünden bahsetti. Yeah, Father Bob Bailey, which is a Catholic priest, traveling with us. We take great precautions. Biraz önce size bahsettiğim gibi de yanlarında devamlı bir rahip olduğundan ve bebeği devamlı kutsadığına da değinmiş adam.
Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok yani ben röportajdan onu anladım. Beni sadece biraz ürküten şey bu röportajın sonunda adamın Annabelle'le ilgili söyledikleri. Daha doğrusu Annabelle'le ilgili değil ama hani genel olarak bu şeytani varlıklarla ilgili söylediği şey arkadaşlar. You know, the only thing that is possible, and I'm not gonna say it's not, if you challenge the demonic, if you challenge that doll, anything that's demonic, any haunted item, you challenge it, you're calling something to happen to you. That's what we explain to people, you know, you do not touch the items, you don't challenge it. Yani şunu diyor kısaca, şeytani varlıklara kafa tutarsanız, meydan okursanız başınıza kötü şeyler gelme olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Zamanında hatırlarsanız Robert the Doll isimli bir bebeği incelemiştik ve bebek yine Annabelle kadar lanetli bir bebek. Bu arada aranızda bilmeyenler varsa hatta Chucky korku filmine de yani Chucky bebeğine de ilham olduğu düşünüyor bu bebeğin. Arkadaşlar şu anda bir müzede sergileniyor bu bebek ve insanlar gerçekten ondan çok korkuyor. Hatta Annabelle'den daha çok korkuyor olabilirler. Çünkü her ziyarete gittiklerinde ona mektuplar bırakıyorlar. İşte ona kötü bir şekilde bakmadıklarını, ondan işte yardım istedik. Yani yardım değil ama hani başlarına kötü bir şey gelmemesi için hani ona ricada bulunuyorlar arkadaşlar ve gerçekten o bebeğin de Annabelle gibi çok şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiği düşünülüyor tabii ki ama Annabelle'in yaptığı şeyler birazcık daha hani sanki böyle korkutucu ve kötülcül gibi yani lanetli gibi falan hani düşünebiliriz. Şimdi neyse konumuza dönecek olursak Annabelle'in kaybolduğu olayına gelelim şimdi. Hani bu tur olayı okey New Orleans'taydı. İlk turun ilk ayağı galiba oradaydı. Ondan sonra bir söylenti çıktı birkaç gün önce Annabelle kaybolmuş, gitmiş, nerede olduğu bilinmiyormuş falan filan. İnanılmaz fazla edit yapılıyor. Sosyal medyada özellikle TikTok falan patlıyor. Bununla ilgili yani görmemiş olma ihtimaliniz yok. Ben bile 2 tane video çektim. Hani Instagram'da Reels olarak ve TikTok olarak hani yayınladım bunları. The Annabelle doll is missing. She was on her way to Chicago to continue her world tour and somehow has been misplaced. Birçok hani böyle ünlü gazetede, bilinen gazetede hani böyle sadece yerel gazeteler değil, bilinen gazetelerde yine bu kaybolma olayını ele almışlar. Ama şöyle bir şey var. Şu an için herhangi bir kayıp vakası olmadığı söyleniyor. Bu videoyu çekmemden 3 gün önce bu Dan isim, biraz önce röportajını izlediğiniz Dan isimli kişi kendi TikTok hesabından bir paylaşım yapmış. Annabelle in the Warrens Occult Museum. Annabelle's not missing. She's not in Chicago. All right. We do plan on going to Rock Island Roadhouse Expo. Ve paylaşımda da gördüğünüz gibi Annabelle'in kayıp olmadığını ve gayet kutusunda olduğunu, tura devam edeceklerini söylüyor. Tur içinde yine size biraz önce söylediğim işte o siteye girip oradan detayları kontrol edebilirsiniz diyor. Şimdi aradan tabii 3 gün geçti. Siz bu videoyu izleyene kadar yani 4-5 gün geçecek. Bu esnada bir kayıp vakası olursa ben karışmıyorum, onu söyleyeyim. Her neyse arkadaşlar, benim Annabelle'in turu ve kayıp vakası ile ilgili bulabildiğim şeyler bunlardı. Eklemek istediğiniz başka şeyler olursa lütfen ama lütfen gidin ve aşağıdaki yorumlara eklemeyi unutmayın. Bu tarz korku içeriklerini, paranormal içerikleri seviyorsanız, gizemli olayları, kriminal vakaları seviyorsanız kanalıma abone olmayı da lütfen ama lütfen unutmayın dostlarım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Bye bye.